Türkiye'nin en soğuk yerindeyiz ve ekstrem derece burası. Kesin. Köyün tam girişinde şu an mahsur kaldık. Vallahi kayıyor ya. Bacağımın, dizimin hatta şurasına falan geliyor bak. Burası sıradan bir köy değil zaten. Malakanlar tarafından kurulmuş bir yer burası. O yüzden mimarisi, yaşam tarzı ve özellikle hayvancılık kültürü biraz farklı. Kaç santim bak şimdi? 5, 10, 15, 3. Malakan evindeyiz şu an ve üst kata çıkıyoruz. Burası yaklaşık 200 yıl diyorsun değil mi abi buranın? Evet. En üstteki mi baba? O dedendi. Deden. Yanındaki babamdı. Baksana diz boyu. Türkiye'nin en soğuk yeri dostlar burası. Şu an tam Çıldır Gölü'nün Sarp çıldırdı şampiyon. Gerçek artık. Moser 1880'de ilk peynir imalathanesini kuruyor. Slow Food diyor ki evet Kars'ta bir gravyer üretiliyor ama Boğatepe'de üretilen gravyer özeldir. Sürekli bakım isteyen, emek isteyen çok nazlı bir peynir aslında. Böyle yaptım, aldım, depoya koydum, bir yıl beklesin olay yok. Piyasada genelde çok gözenekli peyniri çok iyiymiş gibi algılıyorlar. Eskilerin bir sözü var. Peynir tuzla pişer, havayla yetişer. Dostlar herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ay. Soğuğun başkenti Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Boğatepe köyüne geldik fakat köyün tam girişinde şu an mahsur kaldık. Köye girişler şu an kapalı. Açılacak galiba. Onun çalışmaları sürüyor. Bir 30 kilometre sonra Göle var. Türkiye'nin en soğuk yeri olarak seçildi. Oraya ayrı bir video yapacağız. İlerleyen videolarda gelecek. Şu anki konumuz abi, bu videonun konusu Boğatepe köyüne geldik. Bir mandıra gezimiz olacak. Türkiye'nin ilk ufak peynir müzesi varmış burada. Türkiye'nin ilk peynir müzesi. Ay, Konuşurken çok burnuma soğuk. giriyor. Çok soğuk. Onu ziyaret edeceğiz. Ardından buradan çıkıp abi Çıldır Gölü'ne gideceğiz. Çıldır Gölü'nde de bir kızak deneyimi yaşayacağız. Evet. Ondan sonra Ardahan merkeze geçip bu geceyi Ardahan'da geçireceğiz ve videomuzu kapatmış olacağız. Şimdi iş makinelerinin çalışmalarının bitmesini bekleyeceğiz. Köye giriş yapacağız. Türkiye'nin en soğuk yerindeyiz ve ekstrem Evet. derece burası. Kesinlikle Ne düşünüyorsun çok, aşkım? Çok soğuk. Video nasıl çekeceğiz bilmiyorum valla. Bayağı soğuk ya. Boğatepe köyünün tam giriş kısmındayız. Köy yolu kapalı, ana yol açık, sıkıntı yok. Gidiyorlar. Abilerimize soralım. Hemen. Yol açık mı abi? Gidebilir miyiz? Köye gideriz değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Eyvallah. O zaman hadi köye gidiyoruz abi. Açık değil mi yol? Gidebilirsin dedi. Bu arada dostlar biz 10 günlük araç kiralamıştık. Citroen marka C4 X modeli. Gayet memnunuz. Ay. Üşüdük. Ah. Kars ne ki bunun yanında? Vallahi billahi. Çok da gitmiyoruz değil mi? 30 kilometre gidiyoruz. Evet. Buz gibi ya. Evet vallahi. Gidiyor. Traktör zaten aça gidiyor dostlar. Biz de onun arkasından böyle gidiyoruz. Ekstrem derecedeyiz ya gerçekten. İnanılmaz, inanılmaz. Türkiye'nin en soğuk yeri dostlar burası. En soğuk yeri. Eldivenimiz olsa kardan adam yapardık. Well, I saddled up my shoes. Dostlar burası Koçullu Peynirciliğin imalat yerine geldik. Yani Kars peynirinin, Kars gravyerinin hikayesine tanıklık edeceğiz. Çağdaş abimiz olayı anlatacak. Abi sendeyiz. Evet, hoş geldiniz. Öncelikle bulduk. burası şu anda peynirleri olgunlaştırdığımız, mahzen dediğimiz, aslında bizim dilimize Rusçadan yerleşmiş badval dediğimiz yer. Burada peynirler olgunlaşıyor. Burada şimdi gördükleriniz yaklaşık işte 2 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık çeşitli peynirler bulunuyor burada. Tüketime hazır halde. Buradaki olay şu ahşap raflar, bunlar bu bölgenin çam ağacından yapılmış raflar. Şimdi bakın böyle elinizi rafa koyun mesela, ahşap sıcaktır. Metale koyun, metal buz soğuktur. gibi, evet. Yani bu bizim insanlarda hani taşa oturma tabisi var ya,
taşa oturduğun zaman hasta olursun Evet, ya. Bu evet. da onun gibi. Bu peynir ahşabın üzerinde duracak. Çünkü canlı bir ürün bu. Aynen. Canlı bakterilerle fermente olan bir ürün bu. Sürekli bakım isteyen, emek isteyen çok nazlı bir peynir aslında. Böyle yaptım, aldım, depoya koydum. 1 yıl beklesin olay yok. Buna 3 günde bir gelip burada silip, çevirip, tuz ihtiyacı olduğu zaman üzerine kaya tuzu serpip olgunlaştırma sürecini devam ettiriyoruz. Öyle bir peynir ki mesela tuza doyduğu zaman tuzu üzerinden akıtıyor böyle, sulandırıyor. O zaman tuza doyduğunu anlıyoruz. Daha sonra artık tuz vermiyoruz. Bu aşamada artık tuz vermiyoruz. Bunu nemli bezle, tuz suyuna batırdığımız nemli bezle silip cildini nemlendiriyoruz. Ki peynirde çatlaklar oluşmasın. Çatlaklar oluştuğu zaman içine küf giriyor. Bu bakım süreci de bu şekilde devam ediyor. 3 günde bir çevrilip, silinip, bakımı yapılarak devam ediyor. Burada şöyle bir olay var. Şu peynirin sesini dinleme için kullandığımız bir çekiç. Peynirin sesini dinle. Tabii peyniri dinliyoruz burada. Ha. Şimdi burada mesela şöyle yapayım. Farkında mısınız? Her peynir farklı ses veriyor. Evet. Bu seslerden biz peynirin hem olgunlaşma yapısını hem de içerisindeki gözenek yapısını anlayabiliyoruz. Onun dışında şöyle bir aparatımız var. Buna burgu diyoruz. Bununla da peynirin içinden bir numune çıkarıp içerisindeki gözenek yapısını görebiliyoruz. İsterseniz bir tanesine bakalım. İlk önce sesini dinleyelim. Bak. Daha tok. Şuna Ona bak. göre. Daha Evet. yumuşak bir ses. Şimdi bu diyor ki benim gözeneklerim biraz daha iri yapıda gözeneklerim var. Bunun da biraz daha ufak yapıda, seyrek yapıda bir gözenek yapısı var. Onu anlıyoruz burada. Bu daha olgunlaşmış oluyor. o Aslında zaman, ikisi de olgunlaşmış ama şimdi şöyle bir durum var. Süte göre, havanın durumuna göre sütteki bakteri sayısı değişiyor. Yani yağmurlu havada yapılan gravyerle güneşli havada yapılan gravyer farklı oluyor. Ama derseniz hangisi iyi? İkisi de iyi. Biri iyi, biri kötü diyemeyiz. İkisi de iyi. Aslında bizim piyasada yanlış bildiğimiz bir şey var. Mesela bir elin içi kadar yerde, bir gravyerde 5-6 tane gözenek olması gerekiyor. Ama bizim piyasada genelde çok gözenekli peyniri çok iyiymiş gibi algılıyorlar. Aslında çok aşırı gözenekli peynir iyi değil. Avucum kadar bir yerde 5-6 tane, 7 tane gözenek olması idealdir. Böyle içine gittikçe, deliklere geldikçe hissediyoruz onu. Sonuna kadar sokuyor. Evet, şimdi şurada. Gözenek burada koptu, orada kaldı. Gözenekli ya. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var. Şu içindeki parlaklığı görüyor musunuz? Evet. Gözeneğin içi parlak. İyi gravyerde gözeneğin içi parlak olması gerekiyor. Yağlı gibi görünüyor. Tabii parlak parlak. Bu parlaklığı gravyerde istediğimiz faydalı bakterinin yaptığı bir olay bu. İşte istemediğimiz bakteri pütürlü pütürlü, ağır kokulu bir yapı oluşturuyor. Aslında gravyerin böyle kötü bir ağır kokusu olmaz. Anladım. Tabii gravyerin bir kokusu var ama kendine has bir kokusu var. Onun dışında ağır bir kokusu olmaması gerekiyor. Peki bu küflü olanlar oluyor hani kaşarlarda. Sağlıklı mıdır? Tavsiye ediyor musun? Kaşarda şöyle bir durum var. Gravyerde de kaşarda da şu dışı küflenir. Bu dışındaki yeşil küf peynirin fermentesini hızlandıran bir olay. Peynirin yeşil küfü faydalı küf. Burada mesela korkmamız gereken kırmızı küf vardır. Siyah küf vardır. Bunlardan korkabiliriz. Bunlar Yeşil sakıncalı olduğunda küf. problem olmaz Yeşil yani. küfler iyidir. Kaşarda da, gravyerde de. Çeçildeki biraz daha farklı. Peynirin içinde gelişen bir küf. O biraz daha farklı bir küf. Anladım. O da pensülyum özelliği taşıyor yediğimiz zaman. İsterseniz bir kokusuna bakın böyle. Oo, çok güzel. Vallahi. Tadına bakmak isterseniz. Nasıl? Peynirden bir numune aldık. Burayı deldik ama burayı bu şekilde bırakmamamız gerekiyor. Yerine mi koyman Tabii gerekiyor? bunu yerine kapatmamız gerekiyor. Çünkü buradan hava girdiği zaman peynirde küf yapabiliyor. Bundan sonra peynirin kabuğunun şu yağlı katmanından bir parçayla şuranın deliğini Sıvıyorsun. sıvıyoruz. Ama bu da yeterli değil. Buradan hava girmemesi için bir miktar da tereyağı böyle kapatıyoruz. Tereyağı orayı sıvıyor. Anladım. Buradan küf girdiği zaman İçi de küf bu atlaya sefer atlaya bütün gidiyor. gözeneklere geçiyor. Bunları iyice kapatmamız gerekiyor bu şekilde. Gravyer yukarıda üretildi. Ondan sonra çıkıyor.
24 saat preste kalıyor. Daha sonra tuzlu su havuzuna koyuyoruz. Tuzlu su havuzunda yaklaşık bir hafta kalıyor. Tuzlu sudan çıkınca buraya geliyor. Mesela bu peynir bugün tuzlu sudan çıkmış peynir. Daha yeni. Daha gözenek falan hiç yok. Kessek içi dümdüz. Burada bekledikçe şöyle terlemeye başlıyor. Bakın yağ görüyor musunuz? Evet. Şöyle terlemeye başlıyor. Buradaki işlem her gün. Soğuk odada 3 günde bir çeviriyorduk ya. Burada her gün çeviriyor. Burada her gün çevriliyor, siliniyor. Üstüne kaya tuzu serpiliyor. Bakın şu üstündekiler kaya tuzu. Beyaz olanlar Tabii değil mi? bak şunlar kaya tuzu. Şöyle. Üstünde kaya tuzu var. Şimdi mesela akşam gelin bu tuz erimiş, peynir içine çekmiş onu. Daha sonra siliyoruz. Bazı peynir çok fazla şişiyor. Onu akşam da çeviriyoruz. Bazı peyniri günde 2 kez çevirme gereği duyuyoruz. Yani bu bebek gibi. Her biri Evet, özellikle- tek bakım istiyor. Çok mesela az çalışan peyniri üst rafa koyuyoruz. Düz raf sıcak. Hızlı çalışanı alt rafa koyuyoruz. Alt raf Ona serin. göre değişiklik Ona yapıyor. göre muamele yapılıyor. Yani peynir bakım istiyor, özen istiyor burada. Burada da yaklaşık 20 günle 1 ay arasında kalıyor. O gözenekler burada oluşuyor. Anladım. Aynı pastayı fırına verdik gibi. Aynen. Burada işte buranın sıcaklığı şu anda yaklaşık 28-30 derece. Nem oranı %75-80'in üzerinde oluyor. Yazın peki? Yazın da yine böyle. Burayı bu şekilde sıcaklıkta tutuyoruz. Bu sıcaklıkta peynirin ideal olgunlaşma sıcaklığıdır bu. Faydalı o probiyotik bakteriler laktozu parçalıyor ve gaz oluşturuyor. Her biri bakterilerin gaz odacıkları. Şu anda siz işleme tam tersinden girdiniz. Evet. Bu kısım havuz dediğin kısım Havuz oluyor. kısmı burası. Büyük havuzda şu yeşil havuz olan. Büyük havuz. Şu anda peynir az olduğu için bunun içi boş. Aynen. Bu tuzlu su, kaya tuzunu kaynatarak elde ettiğimiz özel bir salamura. %20 oranında tuzlu. Bunun içerisinde peynir bir hafta kalıyor. Süt geliyor. Biz sütten ilk önce bir numune alıyoruz. Analizlerini yapıyoruz. Hızlı testlerimiz var. Daha sonra sütte herhangi bir antibiyotik falan yoksa, işte pH değeri falan uygunsa gravyere gidebiliyorsa hemen buradan alıyoruz. Bu birinci bez filtre. Bundan önce araçta da bir filtre var. Araçta bir filtreden geçiyor. Sonra bu ikinci bez filtreden geçiyor. Üçüncü bu serigraf tülü dediğimiz filtreden geçiyor. Bu tül çok ince. Bakın farkındaysanız aynı sanki plastik gibi bir şey ama gözenekleri çok ince. Bundan geçiyor. Sonra bunun altında bir metal filtre var. Oradan geçiyor. Sonra şurada bir hat filtresi var. Araçtakiyle birlikte 2, 3, 4, 5 tane filtreden geçerek iyice temizlenmiş oluyor. Süzülüyor. Daha sonra içeri geçiyor. Buraya geliyor. Şu anda bu kazanda peynir pişmediği için bakır biraz siyahlaşmış. Onda peynir pişeceği zaman peynir altı suyuyla dolduruyoruz. 48 saat peynir altı suyu içinde bekliyor. Onun o bakırın o oksitini alıyor. Sonra biz onu teflonla sürtüyoruz, bu hale geliyor. Sonra içerisine yoğurtla sıvama yapıyoruz. Yoğurt bir daha oksitini alıyor. Ondan sonra kazan peynir pişirmeye hazır hale geliyor. Bu arada bunları da belirtmek isterim. Şu kazanlar bakır, altın, pirinç, krom alaşım bir kazan. Bir tanesinde yaklaşık 2-2,5 kilo civarı altın bulunuyor. Hatta şurada ek yerlerini net görebilirsiniz. Evet. Ek yerleri saf altındır bunların. Evet. Bu kazanlar yaklaşık 150 yıllık kazanlar. Tarihi kazanlar. Biz bunları eskiden etrafında böyle ateş tuğlası örülü, altında ateş yakılarak peynir pişiriliyordu. Biz bunları böyle paslanmaza çevirdik. Şu anda buharlı sistem. Buhar kazanın etrafında dolaşıyor, suyu ısıtıyor, benmari gibi. Isınan su kazanı ısıtıp peyniri pişiriyor. Burada pişirdikten sonra şuraya kalıba alıyoruz peyniri. Önceden biz şu bezlerle peynirin suyunu attırıyorduk. Daha sonra bu kalıpları İsviçre'den getirdik. İthal bunlar. Gravier'in asıl yeri İsviçre tarafları Tabii oluyor değil mi? orijinali İsviçre. Aslında Gravier İsviçre'nin Emmentaler ile aynı peynir. Buraya gelince biraz farklılaşmış. 1880'de İsviçreli bir peynir imalatçısı David Moser burada Boğatepe'de peynir imalathanesi kuruyor. Burada. Tabii o peynir imalathanesini de biz şu anda peynir müzesine çevirdik. O dönem Kars Rus işgali altındayken Rus çarı David Moser'i getirtiyor. Burada peynir imalathanesi kurmak istiyor ve David Moser 1880'de ilk peynir imalathanesini kuruyor. Anladım. O da Gravier imalathanesi. Yaklaşık 1918'e kadar David Moser burada üretim yapıyor. Daha sonra onlar bırakıp gidiyorlar. İşte Kafkaslardan göç edip gelen aileler, bu peyniri bilen aileler bakıyorlar burada hazır bir tezgah var. Sütlerini bir kazanda topluyorlar, peynir yapıyorlar ve tekrar üretime başlıyorlar. O gün bugündür de Devam ediyor. Kars Gravier, Boğatepe Gravier olarak burada devam ediyor. Doğru. Bir de şunu da belirtmek istiyorum.
Mesela Boğatepe'de üretilen peynir Slow Food tarafından Presidium aldı. Bizim işte ülkemizde coğrafi işaretler var biliyoruz. Kars Gravyer de yine coğrafi işaretli bir ürün. Slow Food dünyanın 58 ülkesinde özel gördüğü ürünlere Presidium veriyor. Slow Food diyor ki evet Kars'ta bir gravyer üretiliyor ama Boğatepe'de üretilen gravyer özeldir. Boğatepe gravyerdir. İşte Ahmet'in, Mehmet'in, Çağdaş'ın 2300 rakımın üzerindeki merada otlayan ineklerin sütlerinden yapılan özel bir üründür diyor. Bu şekilde de Slow Food tarafından Presidium altına aldığımız bir üründür. Boğatepe gravyeri markası. Burada pişirdikten sonra peynirimizi şu kalıba alıyoruz. Bu kalıbın şöyle üstünün kapakları var. Kapatıyoruz. Sonra prese veriyoruz. Bu presler kademeli olarak 8-10 bara kadar çıkıyor. Son aşamada yaklaşık peynirin üzerine 3-3,5 ton kadar basınç uygulayabiliyor. Peynir suyunu atıyor. Şu gözeneklerden suyunu akıtıyor. 24 saat sonra presten açıyoruz. Şu son cilt bezi diyoruz. Bu bez yağlı bir keten özel bir bez. Mum gibidir. Elinizi sürün. Mesela sanki mumla kaplı gibidir. Evet. Bu bez peynirin cildini oluşturuyor. Son cildini. Hani gravyerin üstü böyle hafif böyle tırtıklımsı bir yapısı var ya sayesinde oluşuyor. Orada altında üstünde bu bezden var. Üzerine de markamızı koyuyoruz. İşte Koçulu markası yazıyor orada. O çıkıyor. Sonra cildi oluşuyor. Yaklaşık 12 saatte bu preste kaldıktan sonra buradan çıkarıyoruz. Ön dinlendirme. Ön dinlendirme nedir? Ön dinlendirmede peynir bekliyoruz. Peynirde herhangi bir kusur varsa peynir yayılıyor. Çatlamaya başlıyor. Bu kusur neden kaynaklanabiliyor? Mesela sütte işte biz analiz ediyoruz. pH'ine bakıyoruz ama bir tanesi yeni doğmuş ineğin sütünü katmıştır. Onu bilemiyoruz analizlerde. Geliyor burada pişiyor, geliyor son aşamada peyniri yapısını değiştiriyor. Yani öyle bir sıkıntı varsa o gravyer olmuyor artık. Anladım. Onu rendeleyip tulum yapılabilir, her şey yapılabilir. O değerlendirilebiliyor. Ama gravyer şimdi sıcak odada fermente olacak ya, peynir oraya dayanmıyor. Ama öbürü zaten normal pişmiş bir peynir. Burada pişti, güzel işlem gördü, güzel bir peynir. Her türlü diğer şeylerde değerlendirebiliyoruz. Doğru. Gravyer olmuyor. Gravyer oluyorsa alıyoruz tuz havuzuna. Yani bir hafta tuz havuzu, bir aya yakın sıcak oda. Ondan sonra çıkıyor minimum 6 ay soğuk oda. Yani 6 aydan önce kesilemiyor bu peynir. 6 ay ile yani 4 yıla kadar raf ömrü var. İşte 4 yıla kadar bekletilebilir. 6 ay ile 4 yıl arasında tüketilebiliyor. Bu makinenin içinde şu anda kaymak var. Yayıklana yayıklana tereyağı oluyor. Eskiden bu ahşap yayıklarda çevriliyordu ya. Evet. Bunun artık paslanmaz hali, daha hijyenik hali var. Bu şekilde yayıklanarak tereyağına dönüşüyor. Daha sonra burada şu malaksör cihazından geçirip şey yapıyoruz. Şunun içerisinde helezonları var. Yağın suyunu çıkarıyor. Burada da paketlemesi yapılıyor. Yazın tam sezonunda bura full böyle 13 kiloluk eski kaşarlarla dolu oluyor. Şu anda şu taze kaşarlar yapılıyor. Bunlar dün pişmiş olan peynirler. Şimdi taze kaşar yapıldıktan sonra böyle bir hafta falan bekletiliyor. Sonra paketleniyor direkt. Hemen pişirilince Hemen oluyor yani. Pişirilirken o sıcak da yenilebiliyor. Bir saat sonra da yiyebilirsin. Bir gün sonra da yiyebilirsin. Öyle bir ürün. Ama şöyle bir şey var. Mesela bekledikçe lezzetlenir. Şimdi bu bir günlük. Bu yaklaşık bir haftalık. Rengi görüyor musunuz? Evet. Eskilerin bir sözü var. Peynir tuzla pişer, havayla yetişer. Bunu tuzla pişiriyoruz, havayla yetiştiriyoruz. Havayla temas ettiği sürece peynir olgunlaşır böyle. Evet. Ve bir müddet sonra şöyle küflenmeye başlar. Aşamadım. Küflenir. Bakın görüyor musunuz? En son. Tamamen Aynen. küf sarmış. Aynen. Şimdi bazen vakumlu halde peyniri gönderiyoruz mesela taze kaşarı. Müşterilerde bazen vakum hava alabiliyor. Hava alınca da peynir doğal olarak bir hafta, 10 gün sonra, 20 gün sonra bu hale geliyor. Diyorlar işte biz bunu tüketmedik, çöpe attık falan filan. Aslında çok yazık oluyor. Evet. İşte bunu, bu küf sarıyor ya, bunu lezzetlendiriyor. Daha sonra biz bunu paketlerken bu küfünü temiz yıkıyoruz. Sonra vakum pakete koyup paketliyoruz. Bunun ismi bizim kahvaltılık kaşar dediğimiz bir ürün. Ne eski ne taze. Ortası. Şimdi bu böyle küflü eski gibi görünüyor ya. Aslında bu tam eski değil. Bu böyle 1 aylık 2 aylık böyle küfleniyor, lezzetleniyor. Orta kaşar bu, orta eski. Anladım. Eski ile tazenin ortası. Kahvaltılık dememizin nedeni de kahvaltıda bunu ekmeksiz böyle çerez gibi yiyebilirsiniz. Aynen. Bala batırıp yiyebilirsiniz. Çok güzel, özel bir peynir. Küfünü yıkayınca geçiyor. Yani kesmene gerek kalmıyor değil mi? Biz yıkıyoruz, O temizliyoruz, şekilde vakumluyoruz. sıkıntı olmuyor. Ama mesela evinizde peynir bu şekilde bir küflenme oldu. Bıçakla çok hafif kazıyabilirsiniz. Hatta göstereyim bir nasıl olduğunu. Şöyle bakın, bıçakla kazınınca tertemiz oluyor peynir. Aynen. Kendi haline dönüyor. Gördünüz mü? Bak. Tertemiz oluyor. Doğru. Daha sonra o içinize rahat gelmese böyle incecik Aynen. bir Bir tabaka alabiliriz. tabaka alabilirsiniz ama bu küf kesinlikle peyniri olgunlaştıran bir unsur. Sütten şöyle bu kadar numune alıp getirdiğimiz zaman şu makine
sütün 7-8 tane parametresini bize işte 1,5-2 dakika içerisinde veriyor. Mesela bakın Boğa Tepe'nin sütü mesela analiz etmişiz. Mesela yağ oranı 4,5, kuru madde oranı, yoğunluğu, proteini, laktozu, tuz oranı, su oranı. Mesela sütte su varsa onu da görüyoruz. İşte bu değerlerine buradan bakabiliyoruz. Değerleri bilgisayara kaydediyoruz. Şimdi aşağıda peynirlerin üzerinde numaralar vardı. Dikkat ettiniz mi? Evet. Mesela bizim TC kimlik numaramız gibi. Evet, uzun sayıda. Geliyor, burada kayıt altına alınıyor. İçinde ne kadar kullandık, tuz kullandık, ne kadar maya kullandık hepsi kayıt altına giriyor. Sonra bunları ileriki safhada o peynir kesildiği zaman herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığımızda geriye dönüp biz buna nasıl bir işlem uyguladık? İşte sütün pH'i neydi? Kaç gram maya attık? Kaç derecede pişirdik? Bunları görüp ona göre kendimizi düzeltebiliyoruz. Anladım. Bu da Süper ya. kalite takibi açısından Evet, önemli. evet. Çok memnun olduk biz. Ben de çok memnun oldum. Ağzınıza sağlık. Çok Sağ olun, teşekkürler. ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Arkadaşlar peynirin, kaşarın, gravyerin yolculuğu bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Yerde saplandık. Vallahi kayıyor ya. Sen az geri bırak. Az geri bırak. Yavaş. Dur düştü. Az dur. Bunlar da gaz kesiyor değil mi? Yoksa Aynen. kesiyor. Şimdi sen gaz ver. Heh. Az geri bıraksan kendisi çıkmış zaten. Hay Allah razı olsun. Müze neresi? Müze burası mı? Yok müze şurası ablacığım. Hemen bu sağdan istersen gelsin araba ben size gösteririm. Araba kalsın yürüyelim ya. Hemen bu sağ tarafta sen. Ama Şurada. yolu açmamışlar. Buradan Köpek bir şey yapar mı? Yok köpekler zararsızdır. Ama burada kar var ya. Buradan siz nasıl geçeceksiniz abla? Biz buraya gitmeyeceğiz. Geri köy dışına çıkacağız. Şeye gittik biz. Şuraya gittik. Koçulu'ya. Tam müze işte bu aradan gidiyor da burada kar var. Valla. Evet ya. Burada kar var. Acaba oradan açmışlar mıdır? Oradan bir giriş daha var ama. Şu kara bakın ya. Oradan bir şey var. Oradan gidiyorsunuz. Orada kapsı var. Buradan girilmez ya. Yok yok. Minik çaplı bir karda kalma ve kar kurtarma operasyonundan sonra dostlar köyü şöyle bir dolanalım dedik. Bakar mısınız yani bayağı, bak şuraya bir basacağım. Bak kalınlaşmış da yani bildiğin bacağımın, dizimin hatta şurasına falan geliyor bak. Evlerin yarısına kadar gelmiş şurası. Oo. Kapılar falan kapanmış. Rakım olarak burası yüksek, havası tertemiz. Yani buraya gelince gerçekten ilk hissettiğiniz şey o sessizlik oluyor. Burası sıradan bir köy değil zaten. Malakanlar tarafından kurulmuş bir yer burası. O yüzden mimarisi, yaşam tarzı ve özellikle hayvancılık kültürü biraz farklı. Taş evler, geniş meralar. Tam Kars'ın o sert ama bir o kadar da büyüleyici ruhunu yansıtıyor abi. Şu kar kalınlığına bir bakın dostlar. Rusya'daki Kamçatka mı yoksa burası mı abi? Dur bakayım şurada. Fatma'nın bildiğin göbeğini geçiyor kar. Yani bu köyü asıl özel yapan mesele dostlar, az önce de derinlemesine hatta gördüğümüz peynir. Buranın gravyeri, peyniri, kaşarı meşhur. Hatta köyde ilk peynir müzesi var. Ama gitmeye çalıştık. Ne yazık ki böyle bayağı diz boyu kar olduğu için gidemedik. Vazgeçtik. Dedik köyün ara sokaklarında dolanalım böyle. Kars'ın süt ve peynir kalbi de diyebiliriz aslında. Bakın. Burası şu giriş bir çiftliğin girişi. Ama bakın saçakları nasıl sarkıklar oluşturmuş ve kalınlığa bakın abi ya. Kaç santim bak şimdi 5, 10, 15, 3 el uzunluğunda. Şuraya bakar mısınız ya? Havuz gibi olmuş. Vallahi ilk kez biz bu kadar fazla kar görüyoruz. Eldivenimiz olsa kardan adam yapardık ya. Vallahi kardan adam çok güzel olurdu burada. Bir köy evi dostlar, bakın. Resmen tamamen karlar altında kalmasına ramak kalmış. Yani sadece şu bölgesi açık. O bölgesi de kapandığında bildiğin ev komple kar altında kalacak. Dostlar burası bir
Hani az önce bahsettim ya, Malakanlar gelmiş yerleşmiş diye. Burası bir Malakan evi. Şimdi kapılarını tıklatıp evin içerisini görmek isteyeceğiz izin verirlerse. Kimse var mı? Tıklattık ama kimseyi bulamadık. Hop 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 hop. Hadi geçelim. Bir Malakan evi görecektik ama ne yazık ki Allah, çöküyorum. Vallahi bastığım yerde iniyorum aşağı. Bak yine iniyorum. Bakın böyle bir ev. Gürcistan'dan dedemiz Gürcistan'dan geldi. Gürcistan'dan. Neresinden? Tiflis'ten. Burası ahır oluyor galiba, değil mi? Bu ahır boş yani. Ha, boş ahır. Boştu. Arkada çiğ danalar var. Benim ahır o bir tarafta var. Ha, asıl diğer tarafta. Diğer tarafta. Anladım. Eve buradan mı çıkılıyor? Komple ama üst katı hiç ellemedim yani. Üst kat olduğu gibi duruyor abi, değil mi? Olduğu gibi duruyor orada yani bozuk yani. Burası şeydi, banyo. Ha, burası normal. Yani burayı komple yaptırdım ama üst katı hiç ellemedim. Şeyler bayağı kalın abi ya. Kalın çok. Oo, bayağı. Yukarı nereden çıkılıyor abi? Buradan merdiven. Buradan mı? Gelin. Evet dostlar, bir Malakan evindeyiz şu an ve üst kata çıkıyoruz. Üst kat olduğu gibi o dönemlere ait, o dönemlerden kalma. Amcamın dediği gibi buraya hiç dokunmamış. Burası yaklaşık 200 yıl diyorsun değil mi abi buranın tarihine? Daha belki de fazla. Daha da fazla belki de. Oo. Oo, bakın dostlar. Çok güzel ya. Vay. Böyle bir geniş bir odası var. Burada da bir odası var. Torunlar gelince burada kalıyor galiba, değil mi? Oo, buradan da arka tarafa çıkıyor. Geldiğimiz yer. Çok güzel ya, aynen. Yaş kaç amca senin? Yaşta 67. Full hep burada yaşıyorsun. Evet, burada. Gitmiyorsun yani merkeze Yok. falan. Hep buradasın. Yok buralar var ya komple burada 3 takım ev var Hı arkada. hı. Bura karşı taraf 2 takım da burada var. Hepsi bize ait. Aa, süper. 3 tane kardeşim kanserden gittiler. Ay, Allah rahmet eylesin. Hemen başka kimse oturmuyor. Olanlar hepsi İstanbul'da. Burada yalnız ben kalıyorum. Ya. İşte yazdan 2 kardeşim geldi. Arkada bir Malakan evi bir daha yine var bir tane. Orayı da göstereyim istedim. Bakın tavanlar hep olduğu gibi o dönemlerden kalma. Belki de yani şu bozmadı. ahşaplar yani 200-250 yıllık var diyorsun. Burayı sonradan aldık. Burada bir komşumuz oturuyordu. Biz de almamıştık. Burada yağmur çatı bozukuydu. Yağmur yağdı. Kül soba külü tühtüler. Gene iyi ama amca ya. Gene de Gene. şey yani bayağı 200 seneye geçmiş bir ev olmasına Tabii canım. rağmen diri yani gene. Güzel. Aşağıda bozuktu. Orayı yaptırdım. Burayı yaptıramadı. Burası dursun, böyle dursun ya. Böyle de güzel yani. Aslında Tarihi eser ya. müzeleştireceğim burayı. Evet. Müzeleştirmek lazım burayı. Müzeleştirebilirsin. Çok güzel olur. Aman dikkat. Çok yağıyor değil mi hep buraya kar? Valla. Oo, bu sene o zaman bayağı oldu. Tavan aynı. Az önceki ev gibi. Burası da ortalama o zaman bir 200 yıllık vardır gene. Aynı. 200-300 yıllık. Bu 5 kardeşiniymiş. Murat karşı taraf bu taraf. Bir de yolun kenarında. Bunlar kimdir? Tanır mısın hepsini? Bunlar abimdi, babamdı. En üstteki mi baba? O dedemdi. Dedem. O yanındaki babamdı. Bu abimdi, bu rahmetli oldu. Bu da rahmetli oldu, bu da. Bu da benim o gözlük oldu. Oo.
Oo çok yakışıklıymışsın ya. Bu annemdi. Ay. Bu babam o anne. Ay be. Çok güzel ya eski radyolardan. Eskiden. Bu evi kullanıyorsunuz mu aktif olarak? Yazın. Yazın. Şeyler gelince değil mi? Çoluk çocuk falan, torunlar gelince. Yazın çok güzel olur burası. Evet. Bu tıraş eden sensin değil mi amca? Yok o rahmetli kardeşim. Sana benziyor. O abi kardeşimdi de. He. Bu Yalçın bakkalcı var ya onun kafasını tıraş ediyor. Anladım. Şu? Annenle kardeşimdi. O da kız kardeşim. Anladım. Dededen kalmadı. Bu diğerlerini yola kadar hepsini satın aldı. Bir de karşıdaki var. Anladım. Yazın böyle nüfus artıyor değil mi? Yazın geliyorlar. Yazın geliyor herkes, nüfus artıyor. İncelerim falan var. Onlar geliyorlar o. Onlar da hayvancılık yapıyordu. Onların köyünde iki gece mi kaldık biz, bir gece mi? Bir gece. Bir gece misafir etmişlerdi bizi. Allah Allah. Bu karda yüzülür amca ya. Şuna bak maşallah. Vallahi karda resmen yüzülür. Baksana diz boyu. Yazın bura serin olur değil mi amca? Yazın güzel olur ya. Serin olur, güzel olur buralar. İsmin neydi amca? Atilla. Atilla. amca. Çok Allah sağ razı olsun. Bize Allah evini razı açtığın olsun. için teşekkür Eyvallah. ederiz. Çok teşekkürler. Eyvallah. Yolculuğumuz efsane geçmiyor mu ya? Şimdi şu yoldan, ana yolu bir kendimize atalım. Ondan sonra Çıldır'a doğru devam edeceğiz. Amcam görüşmek üzere. Çok sağ olasın. Dostlar bakın köy yolundan çıktık. Şimdi bu bulunduğumuz yol videonun başlangıcında olan yol. Yani bu yol gerimizde Göle'yi bıraktık. Göle'ye daha sonra gideceğiz. Bu yoldan Susuz tarafına çıkacağız. Oradan da Çıldır'a devam edeceğiz. Yol açık, sıkıntı yok ama inanılmaz derecede güzel. Yola bakar mısınız ya? Yer gök bembeyaz. Yer gök bembeyaz. Bak Boğatepe köyü bu tarafta kaldı. Bunu göstermek istiyorum size. Şu an bulunduğumuz geçit Boğatepe geçiti. Rakım 2344. Şurada bir etiket gördüm de ona merak ettim ya. Ben de geldim diyor. Aek. Motorla gezen birisi galiba. Kimse artık. Ona selam olsun. İşteğin ortası ya bildiğin. Baksana bembeyaz. Wow, bu soğuk ne? Bu rüzgar ne böyle? Dostlar, Çıldır Gölü'nün tabelasını görmüş bulunmaktayız. Şu an itibariyle artık yolculuğumuza Çıldır Gölü'nün, donmuş olan Çıldır Gölü'nün kıyısında devam edeceğiz. Bu kızak binilen kısma gideceğiz. Orada sizinle beraber bir kızak keyfimiz olacak ama hava buz gibi ve bizim eldivenlerimiz yok. Vallahi yaklaşık yine bir Çıldır merkeze sanırım konum bir yarım saat gösteriyor da tam nerede kızak biniyorlar onu bilmiyorum. Yol muhtemelen gösterir, götürür bizi. Bu tabelanın önünde de böyle bir hatıramız olmasını istedik. Şöyle bir buradan kare alalım. Hadi o zaman şöyle bir Ya atma aşkım. hemen kar topu. Of fena halde rüzgar var. Oho! Dostlar şu an tam Çıldır Gölü'nün nefesimi kesiyor bildiğin. Çıldır Gölü'nün hemen dibindeyiz. Oha nefesimi kesiyor konuşurken. Bakın görüyorsunuz. Bazı yerlerde açıklıklar var. Bazı yerler tamamen su kaplamış durumda. Umarım sesim net geliyordur. Olduğu gibi Çıldır Gölü'ne ait. Çıldır Gölü üzerinde biz diğer Çıldır tarafına doğru, köy tarafına doğru gidiyoruz. Of. We just count our time. Fair don't come easy. I had to stand and fight for mine.
Fena bir soğuk var yalnız. Farkında Soğuk, mısın? çok soğuk, çok. Bindik şimdi. Mesafemiz bir öncekine göre biraz daha uzun, daha güzel. Allah. Gidiyoruz. Değişik geldi. Gidiyoruz. Aman aman aman. İsim neydi senin? İsmim Fuat. Fuat. Memnun oldum. Ben Yünes. Yünes. Ops. Ops. Soğuk ama hissettiriyor bayağı. Vallahi. İsimleri var mı atların? Soldaki Efe, o Sarp. Efe ile Sarp. Senin atın değil mi abi bu? Senin atın. Kendi atın. Efe ile Sarp ya. Working for a better day, trying to keep me warm. Şimdi bayağı rüzgar gelmeye başladı. Çok... Allah. Boss man count his tally. We just count our Sarp turn. çıldırdı. Şampiyon. 4 nala gidiyor. Fair don't come easy. I had Çok iyi to ya. stand and fight for mine. Yüzümüze geliyor. Çıldırdı. Haydi bakalım. Yarışa kalktık. Eyvah eyvah. Ağzından içeri giriyor. Hear me now. Working Oy. better day. Efsane oldu ya kızım. Sen ne yaptın oğlum ya? Sen ne yaptın öyle? Şampiyon. Evlat ya. Çok tatlısın be. Gerçek soğuğu burada şu an hissettik resmen. Allah'ım. Parmaklarımızı hissetmiyorum var ya şu parmak uçlarımız. Ay bak bunun altında şey var ya şu. O tuttu. Yoksa kafamdan atacaktı. Ben Uçacaktı. şapkamı tuttum zaten. Vallahi. Uçuyor yani. Oy. Güzeldi bence ama Çok kısa mesafe ama. çok kısa ya. Çok kısa. Yani. Çok Daha kısa. uzun olması lazım. Kişi başı 400 Diğeri lira. daha kısaydı ama. Evet. Gerçekten kısaydı. Kişi başı 400 lira dostlar. Bilginiz olsun. Biz Ardahan tarafındayız. Bir de Kars tarafında olan da varmış. Orada kişi başı 600-700 lira falanmış. Bizim ilk önce girdiğimiz noktada 300 liraydı. Sanırım böyle gittikçe böyle Artıyor. ileri doğru artıyor. Ama atı güzel adamın bu arada. Evet evet. Sağlıklı yani. Şampiyonmuş ya. Bu bir hafta önce burada şey vardı. Şenlik vardı. O şenlikte şampiyon olmuş atı. Normalde bugün ayın Yarın 13'ü, olacaktı. yarın 14'ü, yarın olacaktı. Yarın da burada bir traktör düşmüş. Araba geliyor da ona yol vereceğim. Geri geliyorum. Bir traktör düşmüş abi. Ondan dolayı iptal ettiler. Yani buzun içine de çakılı kalmış. Ben o görüntüyü bulup buraya koyacağım. Buz kırılmış. Traktör içine düşmüş. Yani geçen haftaki etkinlikte bir 10.000 kişi falan katılmış. Düşünsene 20.000 kişi, 30.000 kişi katılsa, Tabii. buz kırılsa Allah korusun herkes yani gider. Sıkıntı. Çıldır'ın ardından geldik güzel şehre Ardahan'a. Ardahan'dayız dostlar bakın. Ardahan merkezde yemekten önce bir direkt geçen geldiğimizde uğrayamadığımız Ardahan Kalesi'ne bir çıkalım dedik. Çünkü saatlerimiz 4.30, 5'te kapanacak. Ve bakın burada da bir kitabe var. Kitabede yazıyor ki Arap, Rum ve Acem ülkelerinin deniz ve karalarının sahibi, padişahların padişahı, Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman-ı Azam namına yapılmıştır. Mülkü kıyamete kadar baki kalsın. Yaptırıldığı tarih Şevval 963, miladi 1544. Rumi de 959-960. Yukarıda da kitabenin Türkçe'ye çevrilmiş hali. Böyle giriş yapıyoruz kaleye. Evet 5-10 dakikaya kapanıyormuş. Onun bilgisini aldık. Ondan dolayı hızlı bir şekilde gezeceğiz şimdi. Buranın da tarihini anlatarak güzel Ardahan'ı güzel bir şekilde anlatmış olup bu videoyu da sonlandırmış olalım bu güzel yerde. Gelin şöyle bir hep birlikte Ardahan manzarasına bakalım. Ardahan Kalesi'nin tarihi çok eskiye dayanıyormuş abi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyet
burada iz bırakmış. Tam Aynı karşımızdaki bakın köprünün altından geçen Kura Nehri oluyor. Bu böyle gidiyor. Ondan sonra pıt Gürcistan. Baksana karşıda şuralarda yapılar var. Dönemin muhtemelen Rus Çarı tarafından yaptırıldığını düşündüğüm şöyle karakteristik özelliklerinin muhteşem gözüktüğü çok güzel bir yapılar var. Ardahan bu şekilde dostlar. Bakın aşağıya o tren Ardahan'a gelecek yazmışlar. Doğu Ekspres treni Ardahan'a yok ya. Evet. Muhtemelen şey istiyorlardır. Ardahan'dan, Kars'tan Ardahan'a da çıksın. Evet. İstiyorlardır. Güzel olur aslında, niye olmasın? Evet, rota güzel olur. Evet. Buranın da hem turizme canlandırılmış hali olur hem de farklı olur yani. Bakın Kura Nehri tam donmamış, yarı donmuş vaziyette. Az önce Çıldır Gölü'nün üstündeydik. Çıldır Gölü inanılmaz muazzamdı. Yani Ardahan'da yapılacak pek bir şey yok dostlar. Bir kalesi var işte. Bir Kura Nehri kıyısı var böyle olduğu gibi. Ama biz bir sonraki videoda çok farklı bir şeye imza atacağız dostlar. Ardahan'ın Göle ilçesine gideceğiz. Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk noktası olarak belirlendi. Hatta dünyanın en soğuk şehri olan Yakutsu var ya, Yakutsu da geçtiğimiz aylarda geçti diye haberler çıkmıştı. Biz de Göle'ye gidip Göle'deki halkla birebir temasa geçip konuşup Göle'de yaşam nasıl, bu soruların cevabını arayacağız. O zaman bu güzel kalenin içinde, yüzyıllara meydan okumuş kalenin içinde kapanışımızı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Kanala abone olmayı. Unutmayın. Bizleri beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.